Kıçımın Matrix'i lavana adaptam. Evet dostlarım, yanlış görmüyorsunuz. Rick and Morty geri döndü. Hem de öyle böyle değil. 8. sezonun ilk bölümü olan Summer of All Fears adlı bölüm bizi kahkahadan çok sorgulamaya, eğlenceden çok karanlığa götürdü. Bölümde Morty savaşlara giriyor, travmalar yaşıyor, Summer teknolojiyi ele geçirip dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ve evet, en sonunda Morty'nin davranışları tıpkı Evil Morty havası vermeye başladı. Açıkçası bu bölümde o kadar çok gönderme var ki Matrix'ten Orwell'a, hatta terörizme kadar her şey var. Elbette tüm bunların yanı sıra üstelik bölümde Smith ailesinin en sümsük karakteri olan Jerry de ortalıkta yoktu. Peki neden mi? Az sonra tüm bu detayları sizlere anlatacağım. Hazırsanız Rick'in yarattığı simülasyon dünyasıyla başlayan bu bölümde neler oldu, her şeyi konuşmaya başlayalım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. İşe yarıyor. Temassız bir şarj hattı. Artık kablo yok seni yaşlı kahpe. Ben kazandım ve artık Matrix geçersiz. Bölümü hakkında her şeyi konuşmadan önce isterseniz bu bölümün, yani 8. sezon 1. bölüm olan Summer of All Fears adlı bölümün hızlı ve kısa bir özetini yapayım. Bölüm Rick'in evdeki telefon şarj cihazının yerinde olmadığını fark etmesiyle başlıyor. Bu Rick için küçük ama bir o kadar da büyük bir mesele haline geliyor. Öfkesini kontrol edemeyen Rick, torunları Summer ve Morty cezalandırmak için onların bir simülasyon içine hapsediyor. Ancak Rick'in tasarladığı bu simülasyon sıradan bir sanal gerçeklik değildi. Tıpkı Matrix tarzı totaliter bir teknoloji distopyasıydı. Bu dünyada şarj cihazları medeniyetin temelini oluşturuyordu. Kimde daha fazla şarj cihazı varsa o daha güçlü oluyordu. Toplum bu küçük teknolojik parçası etrafında şekillenmiş durumdaydı. Bölümde Summer ve Morty bu evrende tam 17 yıl geçiriyorlar, ancak gerçek dünyada bu 17 yıl birkaç dakikaya tekamül ediyor. Ayrıca Summer ve Morty bu simülasyona girdiklerinde birbirinden farklı hayatlar yaşamaya başlıyorlar. Mesela simülasyona düşer düşmez Morty bir şarj cihazını çalmakla suçlanıp hapse atılıyor. Hapisten çıktığında ise direkt olarak orduya alınıyor ve savaşta Osama Bin Laden adında bir teknoloji teröristini öldürüyor. Açıkçası Osama Bin Laden adlı karakter gerçek hayattaki Osama Bin Laden'a bir göndermeydi. Morty kahraman ilan edilse de savaşın izlerini bedeninde ve ruhunda taşımaya başlıyor. Bu deneyimler onun iç dünyasını karanlıklaştırıyor. Zamanla içine kapanık, paranoyak ve öfke dolu birine dönüşüyor. Bu bizim Morty'nin o bildiğimiz saf ve korkak halinden fazlasıyla farklıydı. Hatta bölümün sonunda davranışlarıyla tıpkı Evil Morty'yi anımsatmaya başlamıştı. Açıkçası bu çok önemli bir detaydı, çünkü belki de Rick'le yaşadıkları onun da bir gün Evil Morty gibi birine dönüşmesine sebep olabilir. Summer'a gelecek olursak, Summer bu simülasyon içine girdiğinde sistemin kurallarını çözerek teknoloji alanında ilerliyor. Kablosuz şarj teknolojisini icat ederek toplumu adeta bir üst seviyeye taşıyor. Ancak yükseldikçe bu düzenin yapay ve adaletsiz olduğunu fark etmeye başlıyor. Bu farkındalıkla simülasyondan kaçmanın yollarını aramaya başlıyor ve en sonunda geliştirdiği teknolojiyle Morty'yi de alıp gerçek dünyaya geri dönmeyi başarıyorlar. Yani Rick'in verdiği cezayı zekası ve iradesiyle alt etmeyi başarıyor. Elbette Summer ve Morty gerçek dünyaya geri döndüklerinde belli başlı hayat zorluklarıyla ve travmalarla yüzleşmeye başlıyorlar. Morty ve Summer 17 yıllık bu sahte yaşamdan sonra eve dönseler de yaşadıkları onları derinden etkilemiş durumdaydı. Morty savaş sonrası travmalarla boğuşuyordu. Hatta kendi başına bir araç yapıp adeta intihar görevi gibi tehlikeli şeylere girişiyordu. Summer'a gelecek olursak artık kendini ailesinden üstün görmeye başlamış, özellikle de annesi Betty ile sık sık kavga ediyordu. Rick önce onların bu deneyimlerle büyümelerini istese de olayların aile düzenini bozduğunu fark edince hafızalarını silmişti. Yani Rick her zamanki gibi her şeyi sıfırlamıştı. Aslında bu da çok önemli bir detay, çünkü bu Rick'in hala duygusal gelişimi önemsemediğini ve ailesine karşı mesafeli olduğunu gösteriyordu. Ayrıca bölümün sonunda görmüş olduğumuz seramik kursundaki kadınların hepsinin vampir olması da aslında bölüme komedi için eklenmiş bir sahneydi. Yani bölümde çok da büyük bir etkisi veya önemi yoktu. Şimdi gelin bölüm içindeki tüm göndermelerden bahsederim. Az önce de söylemiş olduğum gibi zaten bölümün büyük bir kısmında The Matrix filmine büyük bir gönderme vardı. Bölüm içinde yer alan simülasyon evreni ve gerçeklik sorgusu doğrudan Matrix'e bir göndermeydi zaten. Aynı zamanda filmde 1984 George Orwell filmine de büyük göndermeler vardı. Totaliter düzende şarj cihazlarının bir güç aracı olması 1984'deki Büyük Birader rejimine fazlasıyla benziyordu. Ayrıca bölüm içinde simülasyon dünyada gördüğümüz ve Morty tarafından öldürülen Osama Bin Laden karakteri
karakteri gerçek hayattaki Osama Bin Laden'e büyük bir göndermeydi. Demin videonun belli bir kısmında da bahsetmiştim. Bölüm içinde görmüş olduğumuz vampirli seramik kursu çok da büyük bir öneme sahip değildi. Ancak bölüm içinde Summer'ın gittiği bu sanat kursunun vampirler tarafından yönetiliyor olması hem Blade Buffy tarzı yapımlara gönderme hem de sistemin yaratıcılığını emdiğine dair bir metafordu. Ama bölüm içinde beni en çok etkileyen şey elbette Evil Morty referansıydı. Bölümü dikkatli bir şekilde izlediyseniz Morty'nin savaş gazisi olarak karanlıklaşması onun tıpkı Evil Morty gibi davranmasına yol açmıştı. Belki de bu bizim Morty'nin bir gün Rick'e karşı çıkacağının bir başlangıcı olabilir. Bölümde dikkat çeken bir diğer detaysa elbette bölümde Jerry'nin yer almamasıydı. Açıkçası Rick and Morty gibi karakter odaklı bir dizide Jerry gibi bir karakterin yer almaması elbette enteresandı. Ancak Jerry'nin bu bölümde yer almaması aslında bilinçli tercih edilmişti. Çünkü bu bölümdeki hikaye aile içindeki güç dinamikleri yerine daha çok Summer ve Morty'nin bireysel olarak sistem içine nasıl ezilip nasıl güç kazandıklarına odaklanıyordu. Bildiğiniz gibi Jerry genellikle ortalama adam arketipiyle olayları hafifletiyordu ama bu distopik ve karanlık anlatıda Jerry gibi hafifletici bir karaktere yer yoktu. Yani bu hikaye Jerry'nin mizahına değil karakterlerin dönüşümüne odaklanmak istediği için onu dışarıda bırakmak çok daha mantıklı olmuş. Zaten adam her bölümde daha da rezil bir hale düşüyor, yani bu bölümde olmaması biraz isabet olmuş. Elbette ilerleyen bölümlerde onu da çok fazla göreceğiz ancak bu bölümde olmasına pek de gerek yok zaten. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty'nin yeni gelen 8. sezonunun ilk bölümü hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Neyse, bir şey olmaz. Üzgünüm, başlayınca duramıyorum. Ne var? Ben zaten rezilin tekiyim. Etkilenmem.